Tarih 2 Şubat 1959. Hava sıcaklığı -30 derece. Yer, Ural Dağları'nın en ıssız noktası, Ölüm Dağı. 9 tecrübeli dağcı o gece başlarına ne geleceğini bilmeden kamplarını kurdular. Akşam yemeklerini yediler, günlüklerini yazdılar ve uyku tulumlarına girdiler. Her şey normaldi. Ama gece yarısı onları sıcak tulumlarından ve güvenli çadırlarından dışarı fırlatan bir şey oldu. Öyle bir korkuydu ki bu, çadırın kapısını açmakla vakit kaybetmediler. Çadırı içeriden bıçakla yırtarak yarı çıplak halde dondurucu karanlığa koştular. Ayakkabılarını giymeye bile vakitleri olmadı. Bulunduklarında kiminin diri kopmuştu, kiminin kaburgaları bir trafik kazasındaki gibi kırılmıştı. Ama etrafta ne bir boğuşma izi vardı ne de başka bir ayak izi. Tozlu Dosyalar arşivini açıyoruz. 60 yıldır çözülemeyen bu dosyayı efsanelerle değil, otopsi raporları ve fizik kuralları ile inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu trajedi aslında bir felaket de değil, Sovyet gençliğinin zirve yaptığı bir heyecanla başladı. Ekibin lideri Igor Dyatlov henüz 23 yaşında, çok yetenekli bir radyo mühendisliği öğrencisiydi. Yanındaki diğer 7 erkek ve 2 kadın arkadaşı da onun gibi Ural Politeknik Enstitüsü'nden hem fiziksel hem zihinsel olarak donanımlı gençlerdi. Hedefleri Ural Dağları'nın kuzeyindeki Otorten Dağı'na ulaşmaktı. Bu rota o mevsimde kategori 3 olarak sınıflandırılıyordu. Yani en zor, en tehlikeli ve sadece profesyonellerin gidebileceği bir yol. 23 Ocak'ta trenle yola çıktılar. Fotoğraflarda gülüyorlardı. Mandolin çalıp şarkılar söylüyorlardı. Ancak kader daha yolun başında aralarından birini ayırdı. Yuri Yudin, ekibin 10. üyesi. Yolculuğun başında bacağındaki romatizma nüksedince arkadaşlarından ayrılıp geri dönmek zorunda kaldı. Yudin arkadaşlarına sarılıp veda ederken bunun onları son görüşü olduğunu ve hayatta kalan tek kişi olacağını bilmiyordu. 1 Şubat günü hava şartları aniden değişti. Görüş mesafesi düştü ve şiddetli bir kar fırtınası başladı. Dyatlov rotayı kaybettiğini fark edince stratejik bir karar vermek zorundaydı. Ya ormana inip rüzgardan korunacaklardı ya da bulundukları yamaçta kalıp irtifa kaybetmeyeceklerdi. Igor Dyatlov kendine ve ekibine güvenerek ormana inmemeyi seçti. Mansi yerlilerinin Ölüm Dağı dediği Kolatsiyakl yamacına o meşhur çadırı kurdular. Saat akşam 5 civarıydı. Son akşam yemeklerini yediler ve sonra karanlık çöktü. Saat akşam 5 civarıydı. Son akşam yemeklerini yemişlerdi. Belki de geleceğe dair planlar yapıyorlardı. Ancak bu onların son huzurlu anısıydı. Olaydan haftalar sonra 26 Şubat'ta arama kurtarma ekipleri çadırı bulduğunda karşılaştıkları manzara akıl ve mantık sınırlarını zorluyordu. Çadır, içeriden bıçakla paramparça edilmişti. Dışarıdaki -30 derece soğuğa ve fırtınaya rağmen dağcıların ayakkabıları, montları, hatta paraları, her şey içeride düzenli bir şekilde duruyordu. Sanki ölümden kaçmak için sadece saniyeleri vardı. Polis ekipleri çadırdan uzaklaşan ve karda donmuş olan çıplak ayak izlerini takip etmeye başladı. İzler yaklaşık 1,5 kilometre aşağıdaki orman sınırına doğru gidiyordu. İlk cesetler Yuri Krivonishenko ve Yuri Doroshenko. Ormanın hemen girişindeki dev bir sedir ağacının altında bulundu. İkisi de sadece iç çamaşırlarıyla sönmüş küçük bir ateşin başında donarak can vermişti. Bu noktada sormamız gereken asıl soru şudur: donmak üzere olan tecrübeli bir dağcı neden ateş yakmak için bu kadar çaba harcasın?
Bu paradoksal soyunma denilen hipotermi belirtisi miydi yoksa ateşe rağmen ısınamadıkları için mi ölmüşlerdi? Şimdi efsaneleri, yetileri ve uzaylı hikayelerini bir kenara bırakalım. Bir araştırmacı olarak elimizdeki somut verilere ve fizik kurallarına odaklanmalıyız. İlk ve en güçlü teori, levha çığı. Mühendislik açısından baktığımızda çadırın kurulduğu yamaç yaklaşık 30 derecelik bir eğime sahipti. Dyatlov ve ekibi çadırı kurmak için karı kazdıklarında yamacın doğal dengesini, yani karın destek duvarını kestiler. Gece boyunca esen şiddetli rüzgar çadırın üzerine yeni kar yağdı ve sonunda o kritik kütle aşıldı. Büyük bir gürültüyle gelen devasa bir çığ değil, sessiz, sinsi ve tonlarca ağırlıktaki bir kar bloğu aniden çadırın üzerine kaydı. Bu, kaburgaların neden kırıldığını ve çadırın neden içeriden yırtıldığını açıklıyor. Ezilmemek için dışarı kaçtılar. Ancak çığ teorisinin açıklayamadığı şeyler var. Mesela radyasyon. Otopsi sırasında kurbanların giysilerinde normalden çok daha yüksek seviyede beta radyasyonu tespit edildi. Bir dağcı kıyafeti dağın tepesinde neden radyasyon barındırsın? Ayrıca o gece bölgedeki diğer yürüyüşçüler gökyüzünde garip turuncu küreler gördüklerini rapor etmişlerdi. Sovyet ordusu o gece orada gizli bir roket testi mi yapıyordu? Radyasyon, o testin bir kalıntısı mıydı? Ve son olarak panik. Fizikte karman girdapları denen bir fenomen vardır. Şiddetli rüzgar, dağın topografik şekline çarptığında insan kulağının duyamadığı ama beynin tehlike olarak algıladığı düşük frekanslı ses dalgaları yayar. Bu infrases, insanda sebepsiz bir dehşet, boğulma hissi ve panik yaratır. Belki de onları çadırdan kaçıran şey kar değil, rüzgarın yarattığı bu görünmez psikolojik baskıydı. Dosyayı kapatırken kesin olan tek bir şey var. O gece 9 genç insan, doğanın veya insanın yarattığı, mantığın sınırlarını zorlayan bir güçle karşılaştı. Rus savcılığı dosyayı karşı konulamaz doğal bir güç diyerek kapattı. Ama yırtılan o çadır hala zihinlerimizde bir soru işareti olarak duruyor. Tozlu Dosyalar Arşivi'nin ilk dosyasını birlikte inceledik. Bilim ve mantık levha çığını işaret etse de o gece yaşanan dehşetin bazı parçaları hala birleşmiyor. Peki sizce o gece Ölüm Dağı'nda ne oldu? Mantıklı bir dua olayı mı yoksa örtbas edilmiş bir sır mı? Teorilerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Eğer bu incelemeyi beğendiyseniz ve arşivdeki diğer kilitli dosyaları da benimle birlikte açmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu vaka hakkında konuşulacak daha çok rapor, incelenecek daha çok detay var. Eğer Dyatlov dosyası bölüm 2 gelsin diyorsanız bunu da yorumlarda belirtin. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.